Hayatın anlamı ne? Felsefe. Bu soruyu çözmek için. Hadi keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok özel bir konuyu konuşacağız. Hayatın anlamı nedir? Şimdi size bir soru sorayım. Bu soruyu hiç düşündünüz mü? Elbette düşündünüz. Çünkü bu soru, dünyadaki her insanın aklından geçen evrensel bir meraktır. Bazen sabah uyanıp, "Neden buradayım?" diye sorduğunuz anlar olmuştur. Ya da zor bir günün sonunda, "Bunların hepsi ne için?" diye düşünmüşsünüzdür. İşte bu sorular aslında binlerce yıldır filozofların kafasını kurcalayan temel sorulardır. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu soruları sormak sizi de birer filozof yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Felsefe sadece kitaplarda olan bir şey değil, günlük hayatımızın içinde. Bugünkü dersimizde bu soruya farklı filozofların verdiği cevapları öğreneceğiz. Ama endişelenmeyin, karmaşık kelimeler kullanmayacağız. Her şeyi günlük hayattan örneklerle, hatta sevdiğiniz dizilerden karakterlerle açıklayacağız. Hazır mısınız? O halde başlayalım. Bu soru neden bu kadar önemli arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, size şunu sorayım. Neden bu soru bu kadar önemli? Düşünün bakalım. Evet, çok güzel. Hayatın anlamını sorgulama. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Bir kedi sadece yaşar, yer, uyur ve mutlu olur. Ama siz farklısınız. Siz sadece yaşamakla kalmıyor, yaşamın kendisini sorguluyorsunuz. Bu soru neden önemli? Beraber düşünelim. Birincisi arkadaşlar, bu soru yönümüzü belirler. Hayatın anlamı hakkındaki düşüncelerimiz nasıl yaşayacağımızı etkiler. Eğer hayatın bir anlamı olduğuna inanıyorsanız, o anlamı bulmaya çalışırsınız. Eğer anlam olmadığını düşünüyorsanız, kendi anlamınızı yaratmaya odaklanırsınız. İkincisi, zor zamanları aşmamızı sağlar. Hayat bazen çok zor olabilir arkadaşlar. İşte bu zor anlarda, "Neden yaşıyorum?" sorusunun cevabı bizi ayakta tutar. Size bir örnek vereyim. Viktor Frankl adlı bir filozof vardı. Bu adam Nazi kamplarında bile hayatın anlamını bulmanın insanları hayatta tuttuğunu gözlemledi. Çok etkileyici, değil mi? Üçüncüsü, mutluluğumuzu etkiler. Hayatının bir anlamı olduğunu hisseden insanlar genellikle daha mutlu ve tatmin olmuş hissederler. Bu, bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış. Arkadaşlar, bu soru sadece filozofların kafasını kurcalayan akademik bir konu değil. Günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkar. Okul seçerken, hangi bölümü okuyayım? Hayatımda ne yapmak istiyorum? İş ararken, sadece para için mi çalışacağım? Yoksa anlamlı bir iş mi bulacağım? İlişkilerde, bu kişi hayatıma anlam katıyor mu? Görüyorsunuz değil mi? Bu soru hayatımızın her alanında var. Arkadaşlar, bu konu o kadar evrensel ki, sevdiğiniz filmlerde, dizilerde, şarkılarda sürekli karşınıza çıkar. Mesela Rick and Morty izleyen var mı aranızda? Bu dizi, hayatın anlamsızlığı temasını sürekli işler. Rick karakteri, evrenin büyüklüğü karşısında insanın önemsizliğini vurgular. Ya da The Good Place diye bir dizi var. Bu dizi, ahlak ve hayatın anlamı üzerine kurulu. İyi bir insan olmak ne demek sorusunu eğlenceli bir şekilde ele alır. Marvel filmlerini sevenler, süper kahramanlar bile "Neden savaşıyorum? Bu fedakarlıkların anlamı ne?" diye sorgular. Bu örnekler gösteriyor ki, hayatın anlamı sorusu sadece kitaplarda değil, günlük eğlencemizde de var. Şimdi arkadaşlar, size çok ilginç bir filozofu tanıtacağım. Albert Camus. Bu adam 20. yüzyılda yaşamış
Fransız Cezayirli bir yazar ve filozoftu. Genç yaşta ölen bu adam, hayatın anlamı konusunda çok etkileyici fikirler geliştirdi. Nobel Edebiyat Ödülü bile kazandı. Camus'un temel fikri şuydu arkadaşlar: hayat absürt, saçmadır. Ama bu kötü bir şey değildir. Absürt ne demek diye sorabilirsiniz. Güzel soru. Absürt kelimesi saçma, mantıksız anlamına gelir. Ama Camus bunu kötü anlamda kullanmıyor. Ona göre absürt şu demek: İnsan sürekli anlam arar ama evren ona anlam vermez. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Siz sürekli neden buradayım, amacım ne diye soruyorsunuz. Ama evren size cevap vermiyor. Sadece sessizce duruyor. İşte bu durum absürttür. Camus bunu anlatmak için Yunan mitolojisindeki Sisyphos'u örnek verir. Dinleyin bakalım bu hikayeyi. Sisyphos ceza olarak sürekli bir taşı dağın tepesine çıkarmak zorundadır. Taş tepeye vardığında tekrar aşağı yuvarlanır. Bu sonsuza kadar böyle devam eder. Vay be, ne anlamsız diyebilirsiniz. Ama Camus der ki bu hikaye hayatımıza benziyor. Nasıl mı? Okula gidiyoruz, mezun oluyoruz, iş buluyoruz, çalışıyoruz, emekli oluyoruz, ölüyoruz. Peki bunun anlamı ne? Camus'a göre belki de hiçbir anlamı yok. Her sabah aynı saatte kalkıyorsunuz, aynı otobüse biniyorsunuz, aynı işi yapıyorsunuz, eve dönüyorsunuz, uyuyorsunuz. Ertesi gün aynı şey tekrarlanıyor. Bu da bir tür Sisyphos taşı değil mi? Rick and Morty izleyen arkadaşlar, Rick karakterinin sürekli hiçbir şeyin önemi yok demesini duymuşsunuzdur. Bu tam da Camus'un absürdizm felsefesinin popüler kültürdeki yansımasıdır. Rick, evrenin büyüklüğü karşısında insanın önemsizliğini vurgular. Sonsuz evrenler, sonsuz Rick'ler ve Morty'ler vardır. Bu durumda bireysel yaşamın ne anlamı olabilir? Ama dikkat edin arkadaşlar. Rick bu durumdan mutsuz ve nihilist, hiçbir şeye inanmayan biri. Camus ise farklı bir çözüm önerir. Camus hayatın anlamsız olduğunu kabul eder ama şöyle der: hayat anlamsız olabilir ama ben yine de yaşayacağım ve yaşamaktan zevk alacağım. Bu tutuma isyan der. İsyan, kadere boyun eğmemek demektir. Sisyphos taşını yuvarlamak zorunda olsa bile bunu gururla ve mutlulukla yapabilir. Camus'a göre anlam arayışından vazgeçip yaşamın kendisine odaklanmalıyız. Güneşin sıcaklığını hissetmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek, güzel bir müzik dinlemek. İşte bunlar yeterli arkadaşlar. Bu çok güzel bir bakış açısı değil mi? Büyük anlamlar aramak yerine küçük mutlulukları yaşamak. Şimdi arkadaşlar size başka bir filozofu tanıtacağım. Friedrich Nietzsche. Bu adam 19. yüzyılda yaşamış Alman bir filozoftu. Çok tartışmalı fikirleri olan ama aynı zamanda çok etkili bir düşünürdü. Bıyıklı, ciddi görünümlü bu adam, hayatın anlamı konusunda çok radikal şeyler söyledi. Nietzsche'nin en ünlü sözü, "Tanrı öldü." Hocam, bu ne demek? Nietzsche gerçekten Tanrı'nın öldüğünü mü söylüyor diye sorabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, Nietzsche gerçekten Tanrı'nın öldüğünü söylemiyor. O şunu kastediyor: İnsanlar artık geleneksel değerlere ve hazır anlamlara inanmıyor. Artık herkes kendi anlamını yaratmak zorunda. Eskiden insanlar Tanrı böyle istiyor, gelenek böyle diyor, toplum böyle bekliyor diyerek yaşarlardı. Ama modern çağda bu hazır cevaplar artık tatmin etmiyor. İnsanlar kendi sorularını soruyor ve kendi cevaplarını arıyor. Nietzsche bu yeni durumda nasıl yaşamamız gerektiğini üstinsan kavramıyla açıklar. Hocam, üstinsan süper güçleri olan bir kahraman mı diye sorabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, üstinsan kendi değerlerini yaratan ve kendi anlamını bulan insandır. Üstinsan şu özelliklere sahiptir: kendi ahlakını yaratır. Başkalarının doğru dediği şeyleri körü körüne takip etmez. Kendi ahlaki değerlerini geliştirir. Sorumluluğunu alır. Hayatının sorumluluğunu başkalarına yüklemez. Kendi seçimlerinin sahibi olur. Yaratıcı olur. Sadece tüketen değil, üreten bir insan olur. Güçlü iradesi vardır. Zorluklarla karşılaştığında pes etmez.
Arkadaşlar, üst insan kavramını anlamak için günlük hayattan örneklere bakalım. Kariyer seçimi. Aileniz doktor ol diyor. Toplum para kazanan işler yap diyor. Ama siz kendi değerlerinizi dinleyerek ben sanatçı olmak istiyorum diyorsunuz ve bu yolda ilerliyorsunuz. İlişkiler, toplum evlen, çocuk yap diyor. Ama siz kendi mutluluğunuzu düşünerek farklı bir yaşam tarzı seçiyorsunuz. Bu örnekleri anlıyor musunuz? Kendi yolunuzu çizmek, işte bu üst insan olmaktır. Batman'i biliyor musunuz arkadaşlar? Bruce Wayne, ailesi öldürüldükten sonra kendi adalet anlayışını yaratır. Geleneksel hukuk sistemine güvenmez, kendi kurallarını koyar. Ya da Tony Stark, silah üreticisiyken kendi değerlerini sorgular ve dünyayı korumak için kendi yolunu çizer. Ama arkadaşlar, Nietzsche'nin felsefesi güçlü ama tehlikeli de olabilir. Aşırı bireycilik. Ben kendi kurallarımı yaratırım demek, başkalarını hiçe saymak anlamına gelmemeli. Kibir, kendini üst insan sanıp başkalarını küçümsemek tehlikeli. Nietzsche'nin asıl mesajı şu: hazır anlamları körü körüne kabul etme. Kendi anlamını yarat ama bunu yaparken sorumlu ol. Şimdi arkadaşlar, size en önemli soruyu soracağım. Sence hayatın bir anlamı olmalı mı? Bu soruyu düşünürken şunları göz önünde bulundurun. Camus'un yaklaşımı. Hayat anlamsız olabilir ama bu sorun değil. Yaşamın kendisinden zevk al. Nietzsche'nin yaklaşımı. Hazır anlamlar yok. Kendi anlamını yarat. Sizin yaklaşımınız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok arkadaşlar. Her biriniz kendi cevabınızı bulacaksınız. Ve bu cevap hayat boyunca değişebilir. Bu normal. Arkadaşlar, bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Hayatın anlamı sorusu. İnsanlığın en eski ve en önemli sorusudur. Öğrendiklerimizi özetleyelim. Bu soru evrenseldir ve hepimizin aklından geçer. Camus, hayatın absürt olduğunu ama bunun sorun olmadığını söyler. Nietzsche, kendi anlamımızı yaratmamız gerektiğini söyler. Her ikisi de bize farklı bakış açıları sunar. En önemlisi şu arkadaşlar, bu soruları sormaya devam edin. Sorgulayın, düşünün, kendi cevaplarınızı bulun. İşte bu sizi gerçek birer filozof yapar.